Herkese merhaba arkadaşlar. Kutunun üzerindeki yazıdan da anlayacağınız üzere yeni bir ürün inceleme ile birlikteyiz arkadaşlar. Bir lehim istasyonu inceleyeceğiz. Oldukça zengin bir kutu içeriği olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Burada ana ünitemizi görüyoruz. Şöyle arka tarafını göstereyim. 220 voltluk güç girişimiz, yine açma kapama butonu. Burada bir Type-C bağlantısı var. Yine hava ucumuzu bağlamak üzere bir de konnektörümüz var arkadaşlar. Ana ünite bu şekilde. Ekran oldukça büyük, kocaman bir ekranı var. Ayrıca renkli ekran. Birazdan çalıştırdığımda göreceksiniz. Yine havyanızı yerleştirmek üzere şöyle bir standınız var. Burada bir tel fırçamız var arkadaşlar. Ucunu temizlemek üzere. Bakın burada oldukça güzel bir standa sahip. Yine havya uçlarını buralarda koyarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Buralarda bir delik var ve bu silikon ısıya dayanıklı arkadaşlar. Uçlarımızı buralara yerleştirerek de kullanabilirsiniz. Yine ana ünite üzerinde de buradaki standı görmeniz mümkün. Kutu içeriğinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Burada nasıl kullanıldığına dair bir görsel de mevcut. Burada ayarları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Farklı dillerde yazılmış bir kitapçığa sahip ancak Türkçe içinde yok maalesef. Kullanım kılavuzunu bir kenara alıyorum arkadaşlar. Oldukça zengin bir içeriği var demiştim. Burada uçlarımızı görüyoruz. Burada iki tane farklı ucumuz var. Bunun nedenini birazdan açıklayacağım. Yine havya üzerinde arkadaşlar şuralarda bağlantılar var. Buralara üçüncü el dediğimiz, şöyle lehim yaparken size yardımcı olan üçüncü elimiz var. Bunları takarak da kullanabiliyorsunuz. Ana ünitenin yan tarafında şöyle bir plastik var arkadaşlar. Bakın o plastikten burada da var. Bunu çıkarıyorsunuz. Buradaki üçüncü el ya da yardımcı el de diyebilirsiniz. Bunu yerleştirebileceğiniz bir yuva var. Buraya oturtuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle birazcık sıkıştıracağım. Artık videolarda gördüğünüz yardımcı elim hazır. Buraya parçamızı tutturarak lehimleme yapabiliriz ya da bir video çekebiliriz. Artık kullanımı size kalmış. Diğer bağlantı noktası burada. İçerisinde 2 adet yardımcı elimiz geliyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Diğeri burada. Hatta sizin için poşetinden çıkarayım. 2 adet bu şekilde elimiz var. Kutu içeriğinden şöyle topraklama için bir bağlantı kablosu mevcut. Buraya topraklama verebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine kablonun sağa sola rahat takılmadan kullanımı için şöyle bir aparatı var. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Ben bunları kullanmayacağım. Ancak kutu içeriğinden çıkıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kutu içeriğinden 8 adet uç çıkıyor. Tam set olarak aldığınızda 8 adet çıkmasının nedenini birazdan göstereceğim. Yine kaliteli bir güç kablosu çıkıyor. Özellikle Çin'den gelen ürünlerde bu kablonun ince olduğunu görmüşsünüzdür. Böyle kopmaya hazır. Ancak burada oldukça kaliteli bir kablo kullanılmış. Bu detayı da söylemeden geçemeyeceğim. Tam set olarak aldığınızda bu şekilde iki farklı havya geliyor arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bir tanesi daha kalın, diğeri biraz daha ince. Burada 8 adet uç olmasının nedeni de bundan kaynaklı. Buradaki uçlarımıza uygun konnektör yapıları var. Bakın bir tanesinin yapısı bu şekilde. İki konnektör yapısını da yan yana getiriyorum. Bakın hassas ve küçük işler için böyle bir ucumuz var. Buradaki konnektörümüz daha kalın. Buradaki ise daha ince. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bakın bu buraya takılıyor. Daha ince olan. Yine biraz daha büyük ve kalın olan ucumuz da bu şekilde takılarak kullanılıyor. Tam set olarak aldığınızda bu iki uca da sahip oluyorsunuz. Bu arada yine firmanın elimde bulunan HS02A'ya ait konnektör de aynı bu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Şuradaki uç yapısıyla birlikte bunu da kullanabilirsiniz. Aynı konnektörü kullanıyor. Bakın HS02'nin ucu da yine buraya uyuyor arkadaşlar. Bunu yerine takalım bu şekilde. Anlık olarak 200 Watt'a kadar çıkabilen bir ünitemiz var ve gerçekten çok hızlı ısınıyor. Yani gördüğüm en iyi ve hızlı ısınan havya olduğunu söyleyebilirim.
Şöyle göstereceğim. Bakın bu şekilde kullanıyorsunuz. Yine standımız bu şekilde koyabilirsiniz arkadaşlar. Burada da ucunu temizleyebilirsiniz. Gerçi ben telden ziyade sünger kullanmayı tercih ediyorum. Bundan sonra bu havya gerçekten hoşuma gitti. Bunu kullanacağız. Şu şekilde standa yerleştirerek de rahatça kullanabiliyorsunuz. Özellikle havyanın ucunun bir yerleri yakmaması anlamında oldukça güzel olmuş. Evet, gerekli ayarlamaları yaptık. Şöyle tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Burada kullandığım uçla ilgili bilgi var. Buradaki butona basarak ısıtmayı çalıştırıyorum. Bakın anında 360 dereceye ulaştı. Isınması bu kadar kısa sürüyor arkadaşlar. Neredeyse 2 saniye içerisinde istenen sıcaklığa ulaşıyor. Burada yine hazır modlar var arkadaşlar. 300 derece, 330, 360 derece gibi değerlere erişebiliyorsunuz. Buradan diğer bilgilerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Anlık olarak, grafiksel olarak uçtaki ısı değişimlerini ya da güç iletimlerini sizinle paylaşmış oluyor. Yine kullanılan uç tipini de burada görebilirsiniz. Ana ünitenin menüsünü göstermek istiyorum. Burada ayarlar butonumuz var. Burada sıcaklığın kaç derecelik hassasiyet değerle artırılıp düşürülebileceğine dair bir ayarımız var. İşte 5 derece, genelde 5 derece kullanılır ki yeterlidir. Yine burada uyku sıcaklığı, yine otomatik uyumanın aktif olup olmayacağı, buradan uyku süresi gibi diğer bilgilere de ulaşabiliriz arkadaşlar. Cihazımızın ana menüsü bu şekilde. Yine buradaki biraz önce ekranda gösterdiğim hazır 300, 330 ya da 360 derecelik diğer sıcaklık farklarını da buradaki menü üzerinden görebilirsiniz. Bir sonraki sayfada ise sıcaklık kalibrasyon ayarları var. Eğer uç sıcaklığıyla cihaz üzerinde yazan sıcaklık birbirine uymuyorsa, güvendiğiniz iyi bir termometreniz de varsa cihazı kalibre edebilirsiniz. Genelde doğru çalışır arkadaşlar. Yani bu lehim yaparken 10 derece yukarıda ya da aşağıda çok fazla bir şey fark etmez. Bu menüde ise ekran ışığı, sesi ve sıcaklığı ister santigrat isterseniz Fahrenheit cinsinden ayarlayıp görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada dil seçimimiz, burada da olur da bir şekilde ayarlarınızı karıştırırsanız cihazı fabrika ayarlarınıza alabilmeniz için bir ayar mevcut. İstenilen sıcaklığa geldiğinde güç harcaması minimum değere iniyor arkadaşlar. Burada da dediğim gibi grafiksel olarak bunu görebiliyorsunuz. Şimdi havyanın ucunu soğutup birazcık lehim dolayacağım ve ne kadar çabuk bir sürede lehimi erittiğini birlikte test edelim. Gerçekten inanılmaz hızlı ve inanılmaz performanslı bir cihaz. Dediğim gibi bundan sonra projelerimde bu havyayı kullanmayı düşünüyorum. Havyanın uç kısmına lehim doladım. Şu şekilde gösteriyorum. Şu anda soğuttum arkadaşlar. Bakın parmağımla dokunabiliyorum. Kesinlikle sıcak değil. Şimdi aynı zamanda ekranı görmenizi sağlayacağım. Cihazı başlatacağım ve buradaki lehimin ne kadar kısa sürede eridiğini, istenilen sıcaklığa cihazın ne kadar kısa sürede çıktığını görmeniz için küçük bir test yapacağım. Kameramı hem buradaki lehim ucunu hem de ekranı görebilmeniz için uygun bir şekilde ayarladım arkadaşlar. Odağımızı ayarladık. Bakın OK diyerek işlemi başlatacağım. Ve başlattım. Gördüğünüz gibi istenilen sıcaklığa ulaştı ve lehim telimiz eridi. Yani yaklaşık olarak arkadaşlar 2,5 ila 3 saniye içerisinde ucumuz istenilen performansı vermeye başlıyor. Bu gerçekten çok güzel. Ben bunu çok beğendim ve dediğim gibi cihaz 200 Watt'a kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Bu da oldukça yüksek bir güç ve büyük lehimleri yaparken işte anakart olabilir ya da işte büyük PCB kartlar olabilir. Buralarda gerçekten iyi performans alabileceğiniz bir yapıya sahip. Bu ürünü satın almak isteyen arkadaşlar için, yine ürünün fiyatını merak edenler için videonun açıklamalar kısmında linkini paylaşmış olacağım. Böylece bir inceleme videomuzu daha birlikte tamamlamış. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Bu noktada artık videomuzu sonlandırabiliriz.